Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yine sizden gelen sorular doğrultusunda bugünkü videomuzun konusunu belirledik. Bugün Almanya'da ev bulma ve taşınma süreci hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Biz Almanya'daki 4 yıllık geçmişimizde oldukça fazla şehir değiştirmiş, oldukça fazla taşınmış bir çift olarak neler yaşadığımızı, tecrübelerimizi, ne gibi püf noktalar öğrendiğimizi sizlerle paylaşacağız bugün. Eğer bizi tanımıyorsanız, ilk kez bu videoda karşınıza çıktıysak, Almanya'da az önce söylediğim gibi yaklaşık 4 yıldır yaşıyoruz ve buradaki tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Olabildiğince size yol göstermeye çalışıyoruz. Çünkü biz çektik, siz çekmeyin. Aynen öyle. Eğer hazırsanız bugünkü videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Almanya'da yaşayan ya da Almanya'ya gelmek isteyen bir sürü arkadaşımızın da çoktan fark etmiş olduğu gibi Almanya'da bir ev bulmak gerçekten ama gerçekten çok büyük bir kabus. Zulüm. Bununla ilgili arkadaşlar hani pek çok püf noktası var. Tabii ki de sosyal medyada çoğu insan başka söylüyor, bazıları başka söylüyor. Yani hangisine dikkat edeceksiniz, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Elimizden geldiğince eşimin de bahsetmiş olduğu gibi 4 yılda 3 ev değiştirmiş insanlar olarak elimizden geldiğince sizlere yol göstermeye çalışacağız. Tabii gerçekten çok stresli bir süreç olduğu için her şeyden önce sakinliğimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Gerçekten dikkat etmeniz gereken konulara çok iyi hakim olun ve o konuları göz ardı etmeyin. Hiçbir zaman çaresiz değilsiniz. Her zaman bir çözüm vardır diye girişi ben yapmış olayım. Şimdi istersen sen bize öncelikle arkadaşlarımız nerelerden ev bulabilirler? Hangi web siteleri kullanabilirler? Evet, öncelikle sen bize bunlardan bahsedersen çok mutlu olurum. Ben de o süreçte zeytinle ilgileneyim. Şimdi arkadaşlar birkaç tane web sitesi önerisinde bulunacağım size. Tabii ki bunu mutlaka biliyor da olabilirsiniz. Birçok farklı videolarda da bunlardan söz ediliyor ama biz de üstünden bir kez geçmiş olalım. Örneğin arkadaşlar Kleinanzeige sitesi var. Bu bizdeki sahibinden.com eşdeğer diyebiliriz, yani çok benzer. Bunun dışında Immobilien Scout 24 var. Ve eğer paylaşımlı bir ev arıyorsanız WG Gesucht diye bir site var. Bu siteden de bulabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bazı sosyal medya platformları var. Telegram'da gruplar şeklinde varmış, duyduk ama daha önce hiç görmedik, tecrübe etmedik. Ama Facebook Marketplace, burada çok fazla ev ilanları bulabilirsiniz. Telegram grupları aynı milletten olan insanların oluşturmuş olduğu gruplar. Bu nedenle dil olarak başlangıçta sıkıntı yaşıyorsanız belki Telegram gruplarıyla daha kolay derdinizi anlatabileceğiniz ya da isteklerinizi açıklayabileceğiniz gruplarda ev bulma süreciniz daha hızlı ve daha sağlıklı ilerleyebilir. Evet, güzel bir seçenek olabilir. Ayrıca tabii ki bir de emlakçılar seçeneğimiz var. Emlakçıların vermiş olduğu ilanlardan da araştırabiliriz. Bir de çok istisna da olsa mesela bizim yaşadığımız muhit gibi küçük şehirlerde, küçük ilçelerde ev bakıyorsanız böyle yerlerde bazen komşular birbirlerine bir ev var diye hani aralarında bir haber salıyorlar eşe dosta. Bunun sebebi de hani daha çok yabancılar değil de birbirlerinin tanıdıklarının tanıdıkları gelsin yerleşsin diye aslında. Kefalet gibi düşünelim. Bir de aynı zamanda şey yapıyorlarmış. Camlara yapıştırıyorlarmış. Tıpkı olabilir. 80'ler 90'lar Türkiye'si gibi. Hani ben çünkü annemle ev aradığımız mahalle gezip ev aradığımız zamanları hatırlıyorum. Evet, amaç bu dediklerimiz gerçekten nadir. Çok fazla karşımıza çıkmayan durumlar. Arkadaşlar şimdi siteleri söyledik. Peki bu sitelerde arama yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere öncelikle tabii ki de büyük şehirde mi ev arıyorsunuz yoksa küçük bir yerde mi ev arıyorsunuz? Şehrin ne kadar çevresine kadar bulduğunuz ev size uygun olacak? O yüzden tabii ki bildiğiniz gibi bu konuda filtreleme yaparsanız sitelerde size daha çok uygun olan ilanlar karşınıza çıkar.
Karşınıza çıkan bu ilanlarda dikkat etmeniz gereken başka neler var? Örneğin eğer evcil hayvanınız varsa, evcil hayvan kabul eden ev sahiplerinin vermiş olduğu ilanlara ya da emlakçılara vermiş olduğu ilanlara ulaşabilmeniz için filtrelemede mutlaka buna dikkat etmelisiniz. Onun dışında hani özel talepleriniz varsa, ne bileyim 2 banyolu olsun, 3 odalı olsun, Einbauküche mi yoksa kendi mutfağı mı? Yani bu zaten artık eminim bilmeyen yoktur bu konuyu. Almanya'da evlerin çoğunluğu mutfaksız olarak kiralanır, mutfaksız olarak satılır. Ama tabii ki mutfaklı bulma olasılığınız da gayet yüksek bu arada. Burada. Ama mutfaklı bulduğunuzda da 2 seçenek var. Bu mutfak için sizden para alınmayabilir. Tıpkı bizde olduğu gibi biz şanslıydık bu konuda. Ya da bir önceki kiracı size bu mutfağı satabilir belli bir ücret karşılığında, ya da ev sahibi o mutfağı size belli bir ücret karşılığında her ay kiraya dahil edebilir ya da satabilir. Yani bu tür bir sürü seçenek var. Bir önceki kiracı giderken mutfağını götürmüş olabilir. Gerçekten yani yanlış duymadınız. Alıp mutfağını götürmüş olabilir. Bangosuna kadar. Bir sonraki evine yerleştirmek üzere. Ama çoğu ölçüler uymadığı için, yani çünkü gerçekten dümdüz bir mutfak olmalı ki bir sonraki eve o da dümdüz olmalı ki uymalı yani. Yani istisna. Bir de şeyler de tamamen uymalı. Örnek veriyorum, bizimkini biliyorsun 197 santim 7 milimetre. Mesela yani. Yani bunu %100 uydurmanız çok imkansız arkadaşlar. Ama götüren var. Götüren tabii ki de var. Ama bu götürenler bence daha çok wohnung'larda yaşayanlar. Çünkü neden? Adam gidiyor IKEA'dan hani işini görecek kadar küçük çaplı, stand çaplı bir mutfak kuruyor. İşini görüyor. Bunu da genelde zaten hani bekar olanlar ve hani öğrenci olan arkadaşlarımız yapıyor. Ki bence de yani o tür insanlar için bulunabilecek en dahiyane çözüm. Bir de bunun sebebi arkadaşlar, biz bunu birazcık araştırdık. Buradaki ev sahipleri evlerinin ne hale geldiğini gördüğü için ya da herkes sizin bizim gibi emin olun ki temiz ve titiz bir şekilde kullanmadığı için artık yaka silkmiş durumda. Bu nedenle arkadaşlar sizin hijyensizliğiniz başkalarının hijyenini ya da konforunu bozmaması için adamlar mutfağa devretme ya da mutfağa alıp götürme opsiyonuna girmek istiyorlar. Aslında mantıklı. Burada bu açıdan baktığın zaman bir başkasının mutfak kirini temizlemek yani bazen çok can sıkıcı, çok kötü halde olabiliyor. Kiracının kendi eşyalarını getirmesi hijyen açısından daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ben de bu konuya şöyle bakıyorum açıkçası. Almanlar bizim gibi çok sulu yemek yapsın, ev yemeği yapsın. Hani bunlardan daha çok fırında yemek yapıyorlar. Fırını çok fazla kullanıyorlar ve gerçekten fırın yani zulüm olur. Onu temizleyemezsiniz bile. O sebepten dolayı ben birazcık da battığını düşünüyorum. Mesela ocak, 3 ev değiştirdik. 3 evde de ocak en iyi durumda olandı mutfakta. Evet, doğru söylüyorsun. Ama o da seramik olduğu için kazınabiliyor. Temizlemesi ama mesela falan kolay ama fırın falan, mikrodalga bunlar hep sıkıntı oluyor. Yani o sebepten aslında bu mutfağını götür, kendi mutfağını getir. Bu bence başta çok tuhaf geliyor insana ama bence hijyen açısından çok da sağlıklı. En azından bir mutfak temizliği derdinden kurtarıyor insanı. Zaten satanlar da bu arada mutfağa emin olun çok iyi durumda olduğu için satıyor. Yani ondan çok iyi para kazanıyor. İyi bakmış mutfağına. Çok da lüks yaptırmış zamanında. Evet, o sebepten dolayı satıyorlar. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Arkadaşlarımız ev ararken dikkat etmesi gerekenlerden biri. Bence ısı yalıtımı. Çünkü Almanya çok soğuk bir yer. Kışın gerçekten çok sert geçiyor. Evinizin ısı yalıtımı, mantolama deniliyor sanırım. Eğer iyi değilse kışın eviniz çok zor ısınır. Bu size maddi olarak olumsuz döner. Bu sebepten bence yalıtım da çok önemli evdeki. Bunun dışında bir şey daha eklemek istiyorum. Arkadaşlar ev bakarken evin işinize olan uzaklığı, şehir merkezine olan uzaklığı, çevresindeki hani Hausas yani aile hekimidir, hani bu Penny, Lidl, Aldi gibi marketlerin yakınlığı, tabii ki çocuğu olan arkadaşlarımız için kindergartenlar, hani bunların ulaşılabilirliği de çok önemli. Bir de aslında hepsini bir kenarıya bırakırsak arkadaşlar, şahsi fikrime göre bence en çok da toplu taşıma imkanları önemli. Çünkü her evde, her kişinin altında bir araba olmadığı için. Değil, Evet, o sebepten dolayı lütfen ama lütfen bunlara da dikkat edin. Peki arkadaşlar,
ev sözleşmesi, kira sözleşmesi mevzusuna girmeden önce biz birazcık Almanya'da ne çeşit evler var? Biraz bunlara kısaca değinmek istiyoruz. Çünkü Almanya'daki ev çeşitleri, yani biz bile hala isimlerini ezbere bilmiyoruz. Çok fazla çeşitli ev var. Evet kesinlikle, yani fiiller gibi bunları da saçma sapan çeşitlendirmişler. Gerçekten yani. Öyle. Öncelikle Türkiye'deki büyük şehirlerde yaşayan hemen hemen her insanın, betondan bıkmış olan her insanın hayali olan eve değinelim. Einfamilienhaus. Evet. Lütfen bize Einfamilienhaus'u açıkla. Arkadaşlar, Einfamilienhaus bildiğimiz müstakil ev. Yani hiçbir duvarının başka bir evle, başka bir binayla, başka bir yapıyla birleşik olmadığı, tamamen müstakil, kendinize ait bahçesi olan, bir kat, tek kat olup da Einfamilienhaus olan var. 2, 3 ama genellikle 2-3 katlı oluyor bildiğim kadarıyla. Müstakil ev yani kısacası. İçinde her türlü birden fazla banyosu olan, birden fazla, 3'ten 4'ten fazla hatta odası olan evler Einfamilienhaus evler oluyor. Herkesin hayali olduğunu düşündüğüm, ileride inşallah biz de bir Einfamilienhaus'ta otururuz dediği evler oluyor. Einfamilienhaus'lar sizlere yüksek derecede mahremiyet ve aşırı derecede bir yaşam alanı sunar. Her birinin de eşimin de söylediği gibi kendine ait bahçesi vardır. Lakin bunların avantajları olduğu kadar sizlere dezavantajı da vardır. Örnek veriyorum arkadaşlar. Genellikle bakım ve ısınma maliyetleri evin metrekaresi yüksek olduğu için her zaman yüksektir. Tabii burada şunu ilk önce öğrenmemiz gerekiyor. Evin ısıtma sistemi nasıl? Çünkü biz şok olmuştuk, hatırlıyor musun? Hani Almanya'da bir de yağla ısıtma olayı varmış. Hani evinizin altında böyle büyük bir kazan var arkadaşlar. Eski tip radyatör mantığı. Yağı ısıtıyorlar. O yağ evin içinde geziyor. Ama tabii ki onun her sene doldurman gerekiyor. Bakımını yaptırman gerekiyor. Yani ama bence bu sistemi maliyet olmasın diye değiştirmiyorlar ve sanırsam çok eski Einfamilienhaus'larda mevcut. Tabii ki de yani bu hani yağla ısıtma sistemi daha çok Nordrhein-Westfalen'da değil de hani böyle Niedersachsen, Sachsen gibi eyaletlerde daha yaygın. Hani böyle daha böyle kırsal kesimlerde daha yaygın. Bence yani biz gittik gördük zamanında. Hani bence çok teferruatlı bir iş arkadaşlar. O yüzden doğalgaz candır, doğalgazdan ayrılmayın. Evet birazcık daha yüksek ödüyorsun ama ötekini hiç hesaplamadın. Yani mesela yıllık ne kadar yağ tüketiyor, sonuçta o yağ buharlaşıyor ısındığı için, o yağı ekletmek gerekiyor. Hani bir sürü teferruatı vardır. Yani ben olsam çok tercih etmezdim. Ve arkadaşlar bu Einfamilienhaus'lar genellikle şehir merkezinden uzakta oluyor. O sebepten dolayı hani kendi aracınızın olması mecburi gibi oluyor bu durumda. Tabii bununla birlikte arkadaşlar az sonra bu konuya tekrardan değineceğiz ama bahçeyle uğraşma olayı oluyor. Evinin önünü küreme zorunluluğu geliyor kar yağdığı zaman, ki Almanya'da çok kar yağan bir ülke. Onun dışında hani çöpleri organize etme durumu oluyor. Her şeyi sizin düşünmeniz gerekiyor. Her şeyi yani. Ya, tabii ki de az sonra bunların hepsine tek tek değineceğiz. Çünkü sonuç olarak bahçe işlerinin sorumluluğu falan Evet, değişebiliyor tabii. Ayrıca ben de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Einfamilienhaus'u genel olarak tercih eden insanlar çocuklu aileler. Böyle çok çocukları olan, çocukları gece de evde top oynasın. Hiç kimseye ses gitmesin. Gürültü yaptıkları zaman hani etraf duyar mı, pazar günü aman Ruhe Zeit falan diye düşünme derdinden kurtaran bir şey. Bu da pozitif. Büyük çok kişilik aileler için güzel bir seçenek. Ya da çocuğu müzisyense örnek veriyorum. Mesela, aynen. Gece istediği gibi müziğini çalsın. İstersen ikinci olarak Reihenhaus'a yani sıralı eve değinelim. Bu şu demek oluyor, zaten adı üstünde sıralı ev. Aynı görünüme sahip ama farklı girişleri olan bir ev bütünü mü desem. Yani duvarları da ortak. Duvarları da ortak. Tabii bu mahremiyeti azaltıyor. Ama böyle evler daha çok şehir merkezine yakın oluyor. Dediğim gibi girişleri farklı. Yani aslında Türkiye'deki bitişik nizam evler var ya, onların
tek bir standartta olanı. Evet, yola kaç tane sığıyorsa o kadar yan yana diziyorlar. Evet. Ya kooperatif mantığı diyebiliriz aslında. Hani o mantıkla yapılmış. Bütün evler aynı. Özür dilerim, TOKİ mantığı. Evet. Bütün evler aynı. Dışarıdan görünüşleri de aynı. Su tesisatı da aynı. Elektrik tesisatı da aynı. Güneş enerjisi tesisatı. Hepsi aynı arkadaşlar. Hani bu çeşitli evler var. Ama bunların da işte sonuç olarak kendilerine ait küçük bir bahçeleri olabiliyor. Oluyor ya da küçük terasları oluyor. Evet. Bahçe teras deniliyor herhalde. Onun dışında arkadaşlar Doppelhaus var. Doppelhaus da aslında şöyle anlatayım. Şu an az önce anlattığımızın ikili versiyonu. Evet. Yani iki taneyi birleşti. Tabii o zaman yüz ölçümü daha fazla olabiliyor. Bahçe alanı daha fazla olabiliyor. Sadece iki daireyi birleştirdiği için. Bir de böyle bir ev çeşidi var. Onu da şöyle örnekleyelim. Bir dönüm arsa içerisinde 2 tane yazlık var. Yazlığın duvarları bir duvara ortak ama diğer her şeye ayrı. Bahçesi ayrı, garajı ayrı, evin sadece bir duvarı yani ortak ama diğer her şeye ayrı arkadaşlar. Bu Doppelhaus'larda negatif ve pozitif yönlerini konuşacak olursak, bir kere pozitif yönü bence şehir merkezine yakın bulunabiliyor olması. Şehir merkezinde ev isteyenler için, ev arayanlar için. Kendine özel girişi olması güzel bir kere. Isı yalıtımı açısından güzel. Çünkü yan bir evle bağlantısı olduğu için bu ısı yalıtımı açısından Einfamilienhaus'a göre daha ekonomik. Evet. Tabii şimdi mahremiyeti düşünürsek tek duvarı ortak olduğu için yani yine kötünün iyisi diyebiliriz bu açıdan. Benim aklıma bu pozitif ve negatiflikler geldi. Tabii yani çocuğu olan insanlar burada da komşusunun iyi olması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani komşun kötüyse Doppelhaus-Hefte'de yani ikiz bir evin yarısında oturmak insana zulüm olur arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz yani. Çünkü evet, Almanların dost canlısı olmayanları gerçekten hayatta adama kan kustururlar yani. Nefes alırsınız suç olur, gitar çalarsınız suç olur. Hele ki yaşlı bir çiftse ya da yalnız yaşayan bir yaşlıysa. Yani çocuğun sesinden de rahatsız olur, köpeğin sesinden de rahatsız olur. Yani her şey onu rahatsız edebilir gerçekten. O sebepten dolayı yani bu da negatif bir yön diyebiliriz. Eğer çoluklu çocuklu çok gürültü yapmak durumunda olan bir aileyseniz bu da sıkıntı olabilir. Bunun dışında Mehrfamilienhaus evler var. Mehrfamilienhaus evlerde mesela siz 3 ailelik bir ailesiniz diyeyim. Yani örnek veriyorum, ben, kız kardeşim, annem, babam. Ben mesela 1. katında oturuyorum. Bu bir apartman, yani komple apartmanı kiralıyorsunuz. Aile apartmanı Türkiye'deki. Evet. Apartmanı komple kiralıyorsun ama mesela arkadaşlarınla ya da aile üyelerinle birlikte oturuyorsun. Tanıdıklar bir arada oturuyor. Yani bu Mehrfamilienhaus'larda da şimdi düşünüyorum. Hani herkes birbirini tanıdığı için bence hani gürültü açısından vesaire birbirlerine tolerans gösteriyor. Tabii onda tolere kat ve kat daha fazla. Hani o bir negatiflik değil. Daha maliyetsiz. Şehir merkezinde bulunabilir, şehir merkezi yakınlarında bulunabilir. Bütün giderleri de bölüşüyorsun sonuç olarak. Evet. O yüzden aslında güzel bir seçenek olabilir bence. Bunun dışında lüks çatı katı daireleri var. Bunlara penthouse deniliyor arkadaşlar. Ve gerçekten lüks oluyor. Kendine özel terası oluyor ve bu bir düşünmeyin ki hani bu çatı katında hani eğik yürüyebiliyoruz. Bir odadan bir odaya giderken 2 büklüm oluyoruz. Öyle değil kesinlikle. Evet, çatı katı ama gayet ayakta durabiliyorsunuz. Çok yüksek tavanlı daireler aslında. Aynı zamanda şehrin en güzel manzarasına sahiptirler. Evet, çok güzel böyle yani kuş bakışı şehre bakabildiğiniz. Rezidansın en üst katlarının gibi. Teraslı hallerini düşünün. Evet. Bence çok güzel bu arada. Hani 2 kişilik bir aileyseniz, 2 arkadaşsanız değil mi? Yani yalnız yaşayan biri için de bence çok tercih edilebilir bir ev çeşidi. Almanya'da genelde güneş olmadığı için güneş olduğunda direkt balkona çık, terasına güneşten tertemiz mis. Evet. Negatif yönüne de ancak çok pahalı olmasını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle çok pahalı yani. Biz hatırlıyor musun? Köln'de bakmıştık. Şimdi tam aklıma gelmişti. Köln'deki
L şeklinde olan. Evet. Lukas Podolski'nin oturduğu. Wagen demişim. Evet. Hafen'ın oradaki. Hafen'ın oradakiler geldi direkt aklıma. Evet. Ama onlar çatı katı değil. Ama yine de şehir manzarası deyince, rezidans deyince aklıma orası geldi. Ama onun en üst katı da öyle. Öyle mi? Tabii hepsinin kendine ait balkonu, terası varmış yani. Ben biraz araştırdım. Ciddi pahalı. Yani şöyle akıl almaz derecede pahalı. İnsan şöyle, yani bizim mantığımıza göre diyoruz ki biz bir daireye o parayı vereceksek vermem. Einfamilienhaus'ta otururum. Çünkü fiyatlar neredeyse o yani. Hatta daha pahalı. Tabii daha pahalı ama onlar da işte dediğin gibi direkt şehrin göbeğinde ve yani rezidans hayatı arkadaşlar. Evet, onu seven için tabii ki de yani güzel bir seçenek. Ya tabii ki de herkesin kendine ait bir network olduğu için o network'ün getirmiş olduğu gerçekten çok acı ama bir yaşam şeyi var yani, tarzı var. Evet. Arkadaşlar ev çeşitleri bu kadardı. Bunun dışında bir de bildiğimiz daire çeşitleri var. 3 çeşit daire söyleyebiliriz. Hani çok seyrek tercih edilenlere değinmemize gerek yok bence. Örneğin şehir merkezinde bulunan çok eski Wohnung'lar. Altbauwohnung. Evet, bunlar tam bir şey yani. Yani nasıl diyeyim size? Katastrof. Ya gerçekten yani mesela adım atıyorsunuz, garç gurç sesler çıkan evlerden bahsediyorum. Yani böyle müze, bizim Türkiye'deki hani eski müzeler vardır ya, böyle mesela odalarını gezerken her adımınızda ses çıkar. Bu evlerde tam olarak öyle. Ya da giriş kapıları, evin giriş kapısı şeyi andırıyor. Yani Dolmabahçe Sarayı'nın giriş kapısı gibi yani yüksek. Çok değişik gerçekten. Çok ilginç. Çok yüksek tavanlı olanları var. Alçak tavanlı olanları var. Böyle daire kapıları mesela bildiğiniz, hani merdivenle çıkınca hemen daire kapısı yok mesela. Önce bir avluya giriyorsun. Ne bileyim işte ondan sonra açılıyor kapılar falan. Ses yalıtımı sıfır. Ses yalıtımı sıfır. Böyle daireler çok var. Yani eski yerleşim yerlerinde böyle daireler oldukça fazla gerçekten. Bunların pozitifliğini, yanını şöyle söyleyebilirim. Eğer eski yapıları seviyorsanız, yüksek tavanlı evleri seviyorsanız burası size uyar. Ama bunların negatif yönleri daha fazla. Çünkü neden? Evet. Bunlarda arkadaşlar Almanya'da şöyle bir merkezi ısıtma sistemi arkadaşlar. Türkiye'dekiyle benzer, belli bir saatten sonra çalışmıyor. Tasarruf nedeniyle arkadaşlar. Doğal ısıtıcılar çalışmıyor. Mesela benim kız kardeşimin evinde ısıtıcı saat 10'dan sonra çalışmıyordu. Ve biz kışın oraya gittik mi yani evin içinde bildiğiniz yorganın içinde oturuyorduk yani. Bir de sorun çıkarıyor bu evler gerçekten. Tabii ki de efsane tavandan ya. Tavandan su akıyor, her yok şey. Efendim bilmem ne, gideri bozuluyor. Yalıtımı sıfır olduğu için. O mevkide ev arıyorsanız, o seçenek çıktıysa karşınıza tabii ki de yani bunu değerlendirirsiniz ama negatif yönlerini de konuşmadan edemiyorum. Bunların yani hak etmedikleri kira bedelleri var. Evet, o da bence konumundan dolayı. Gerçekten direkt merkezde oldukları için yüksek olasılıkla fiyatları da o yüzden çok pahalı. Ya pahalı ama ben mesela buraya gelmeyi düşünen, göç etmeyi düşünen özellikle çocuklu arkadaşlarımıza kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Düşünün ondan sonra ısıtma yok. Çocuğunuz üstünü açsa sabahleyin üşütür, Allah muhafaza yani öyle. Tabii onu bununla baş edip etmeyi zamanla öğreniyorsunuz ama başlangıçta gelecek olan arkadaşlar için ben kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Evet, katılıyorum sana. Bunun dışında Neubauwohnung'lar var. Onlar bildiğin yeni evler. Yeni yapılmış, yeni döşenmiş. Banyosu, mutfağı yeni. Mutfak dediğimiz gibi olmayabilir ama banyosu yepyeni. Maksimum 7-8 yıl diyebiliriz. Evet, yani tam olarak yeni dizayn edilmiş yeni daireler. Yani tabii ki bunlarda son teknolojiler kullanıldığı için ısıtma, yerden ısıtma olabiliyor mesela genellikle. Bunlar o yüzden ısıtma açısından problemsiz daireler. Yalıtımı çok iyi. Yalıtımı iyi. Yani pozitif yanları bence negatif yanlarına göre daha fazla. Enerji verimliliğine dikkat ediliyor çünkü yeni yapılarda artık. Yani gelişti teknoloji tabii ki. O yüzden ev sahipleri yeni daireler inşa ettirdiklerinde mutlaka enerji tasarrufuna dikkat ediyorlar. Daha tasarruflu daireler yapıyorlar. O yüzden de pozitif yanları aslında çok. Tabii yeni yapıldığı için fiyatları biraz yüksek olabilir. Ya ben o kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Örnek veriyorum, hani eski bir Altbauwohnung'da yaşayacağıma şehir merkezinde mesela metro ile 3 durak uzakta Neubauwohnung'da yaşarım. Kat ve kat daha iyi yani. O kadar şehrin göbeğinde yaşamaya ne gerek var ya? Yani.
Hele ki çoluklu çocuklu daha çoluk çocuğu olan arkadaşlarımız için Neubau-Wohnung'lar bence bu biçilmiş kaftan yani. Evet ama mesela biz seninle birkaç tane gezmiştik. Çok aşırı küçük oluyorlar. Yani mesela 3 oda diyor. 2 odasını toplasan bir oda anca eder etmez yani. Ama hepsi öyle değil ki. Bence bu yapıldığı şehirle alakalı. Hı hı. Yani Onun da ne kadar çeşitleri. merkeze gelirsen o kadar çok oda sayıları bence büyüyor. Mesela dedemin Korvaylar'daki evini ben hatırlıyorum. 57-58 metrekare bir yerde. Ha bu arada zaten şey de biliyorsun, Almanya'da ev kiraladıktan sonra ya da daire kiraladıktan sonra metrekare arkadaşlar çok önemli. Evet. Kişi başı en az yani 25-22 metrekare olması gerekiyor. Bunlara Bu da değinmemiz gerekiyordu evet. Öyle 3 kafamıza kişilik. göre yani kafamıza göre ucuz diye mesela 2 kişi kalkıp da 30 metrekareye yerleşemiyoruz. Tabii Belli ki de. kurallar var. Ya da örnek veriyorum, iki kişi kalkıp da 170 metrekare bir eve yerleşemiyorsunuz. Adamlar vermiyor. Evet, vermiyor. Adam sana diyor ki yani burası diyor 4 kişilik bir aile için uygun. Ben diyor 2 kişiye diyor kiralamam diyor. 4 kişilik ailelerin önceliği var diyor. Ve herif bana kiralamıyor. Gerçekten söylüyorum, bana kiralamıyor. 4 kişilik aile bekliyor. Hı hı. Ve Evet, biz bunu evet. denedik. Hatırlıyor musun? 200 euro daha fazla para vereyim ama ben bu evi istiyorum dedim. Adam ona rağmen aylık 200 euro daha yüksek kira ödemek istememize rağmen, teklif etmemize rağmen herif kabul etmedi. Çok garipler yani. Yani ama kurallar var işte, ne yapacaksın? Yani bence aslında evet, biz başta seninle çok yadırgıyorduk ama aslında oturup sağlıklı düşündüğünüzde de evet 4 kişilik bir ailenin de öyle bir evde oturması 2 kişidense daha mantıklı yani. Öyle istediğimiz metrekarede de ev bakamıyoruz kişi sayımıza göre. Minimum ya da maksimum bakabileceğimiz evler var. Arkadaşlar şimdi bahsettiğimiz ev çeşitlerinden size uyanı seçtiniz. Hı hı. Ve ev sahibi de bir yazı yazmanız gerekiyor. Bir termin istediğinizi, evi görmek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor tabii ki. Burada kendiniz hakkında detay vermeniz gerekiyor Evet, detay arkadaşlar. vermeniz gerekiyor. Hani şimdi Instagram'da şöyle bir şey var. İnsanlar diyor ki çok fazla detay vermeyin bilmem ne. Arkadaşlar Almanya'da her şey güven üzerine kurulu. Hı hı. Sizin ilk önce adama kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Siz Kibar bir dille. kesinlikle. Siz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Kaç kişilik bir ailesiniz? Evet, özellikle işiniz en önemli şey. Kesinlikle. Yani adam için çünkü bir garanti, yani kirayı düzgün yatıracak mısınız? Dediğin gibi kaç kişisiniz? Çoluklu çocuklu musunuz? Evcil hayvanınız var mı? Nerede çalışıyorsunuz? Kişisel olarak nasıl bir insansınız? Yani belki kulağa komik geliyor ama mutlaka şunu yazmanız gerekir mesela. Hani ben güvenilir bir insanım, temiz bir insanım, saygılı bir insanım. Hani gürültü çıkarmayan bir insanım. Hani kendinizi de birazcık anlatmanız gerekiyor karşı tarafa. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Türkiye'den gelecek ve kirada oturan arkadaşlarımız. Hı hı. Türkiye'deki Şimdi arkadaşlar, Türkiye'den yeni gelecek arkadaşlara ve Almanya'da ev değiştirmek isteyen arkadaşlara ufak bir ipucu vereyim. Eğer Türkiye'de arkadaşlar kiralık bir evde kalıyorsanız ev sahibinizden şöyle bir yazı isteyebilirsiniz. Bunu aynı zamanda Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız ev değiştirirken de yapmalılar. Örnek veriyorum, falanca kişi benim işte Şu tarihler arasında benim evimi de kiracı olarak evet mevcuttu. kiracıydı. Benim evimde kiracıydı. Bu tarihler arasında kirasını düzenli ödemiştir. Evime herhangi bir şekilde zarar vermemiştir. Kendisine devretmiş olduğum mobilya olabilir, herhangi bir şekilde zarar görmemiştir. Ben kendisinden memnunum gibi bir referans yazısı alıp eşimin de bahsettiği gibi kendinizi tanıtan yazının altına bunu da koyduğunuz zaman arkadaşlar adama gönderdiğinizde siz olumlu ya da olumsuz bir dönüş mutlaka alırsınız. Evet, mutlaka alırsınız. Gerçekten. Evet. Ama işte burada senin dediğin gibi yani ilandaki şartlara bakmamız gerekiyor. Bu şartlar neler olabilir? Bize bunları birazcık detaylandırabilir misin? Belki duymuşsunuzdur. Sıcak kira, soğuk kira mevzusu var. Hı hı. Evin soğuk kirası ne? Yani ana sadece kira ücreti nedir? Yan giderleri yani Nebenkosten giderleri nedir? Bazıları kiraya dahil olabiliyor. Mesela bizim su faturaları bizim kiramıza dahil.
Ama gaz ve elektriği mesela biz kendimiz unmelding yapmak zorunda, kayıt yaptırmak zorundaydık. Yani bunlara dikkat edebilirsiniz. Yan giderler nedir? Toplamda size aylık ne kadar masrafı var bu evin? Bunun dışında depozito. Bazı ev sahipleri bir depozito alıyor. Bazısı 2, bazısı 3 aylık depozitoyu sizden talep ediyor. Bunu tabii ki de bilmeniz önemli. Evin garajı var mı? Özellikle şehir içindeyse. Doğru. Evin garajı var mı? Bazı evlerin garajı direkt evin altında oluyor ya da evin yanında, evin önünde oluyor ama bazısı çok ilginçtir ki yan sokakta oluyor, arka sokakta oluyor. Ev sahibi orayı da satın almış ya da kiralamış. Size kiralıyor. Ama genel olarak satın almış ki size hani kiralıyor olma ihtimali daha yüksek. Ya da hiç ev sahibinden bağımsız böyle garajlar var. Evinizin bulunduğu cadde, evinizin bulunduğu yer konumu itibariyle otoparka, garaja uygun değilse bazı buna uygun sokaklarda, caddelerde yan yana dizilmiş kapalı garajlar oluyor. Bunların tabii ki de sahipleri bambaşka insanlar ama mutlaka ev sahibiniz onlarla ilgili iletişim numaralarını sizinle paylaşacaktır. Onlarla iletişime geçip de garaj kiralayabilirsiniz. Çünkü arabası olanlar için garaj Almanya'da en önemli şey. En önemli şey. Öyle kafanıza göre yol kenarlarında yer bulma olasılığınız yok. Gerçekten yok. Zulüm Bununla olur. ilgili yaşadıklarımızı az sonra size anlatacağız. Yani neden bu kadar önemli olduğunu size söyleyeceğiz. O yüzden eğer arabanız varsa ya da yakın zamanda bir araba almayı düşünüyorsanız mutlaka garajı olan ya da yakın çevrede böyle seçenekleri olan bir ev tercih etmenizi öneririz. Tabii şimdi birazcık da hani bu konuyla ilgili hukuki durumlara bakalım. Sonuç olarak bir insan ev sahibiyle anlaşamayabilir, evin içerisinde herhangi bir şey meydana gelebilir. Evet. Hani bunlara karşı kendimizi nasıl koruma altına alabiliriz? Öncelikli olarak bunlara değinelim. İstersen sen başla, sonra ben devam edeyim. Bir takım sigortalar var. Bu bir takım sigortaları yaparsanız kafanız Almanya'daki hayatınız boyunca rahat eder. Bunlardan biri Rechtsschutzversicherung. Kendi aramızdanın ilk bölümünde size bunu anlatmıştık. Ne kadar hayati önem taşıdığını, Almanya'ya adım atar atmaz her şeyden önce bu sigortayı yapmanızı tavsiye ettiğimizi söylemiştik. Birincisi Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung şöyle bir şey. Yani hak koruma sigortası ve bize göre Almanya'ya adım atar atmaz gerçekten Krankenversicherung'dan bile belki önce Rechtsschutzversicherung yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani demeyin ki ne problem yaşayacağım, neden işverenimle ya da başka biriyle Almanya'da neden davalık olayım ya da neden haklarımı savunmak için avukata ihtiyaç duyayım ki? Böyle şeyler düşünebilirsiniz. Biz de başta bu hataya düştük. Gerçekten bunun acısını sonradan çok yaşadık. O yüzden sizin yaşamamanız adına bu uyarıyı yapmak isteriz. Bu Versicherung'un yanında Hauptpflichtversicherung da yapmanızı kesinlikle öneriyoruz. Bu nedir? Neleri kapsıyor? Ev içinde zarar verebileceğiniz, çocuğunuzun ya da köpeğinizin ya da kedinizin zarar verebileceği her yeri sigortalamış oluyorsunuz. Yani belli bir ücret, bu yani sigorta mantığı, standart sigorta mantığı, her ay belli cüzi bir ücret ödeyerek bu tür riskleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ev sahibine karşı ne diyeceğim? Ben şimdi bu masrafın altından nasıl kalkacağım? Şimdi neden böyle bir şey oldu? Neden böyle bir şey yaşandı? İşte ev sahibiyle papaz olacağım dertlerine son. Yani bu sayede, bu sigorta kapsamı sayesinde orayı tamir ettireceksiniz ücretsiz bir şekilde. Ama aynı zamanda Hausratversicherung da var. Ama bence Hauptpflichtversicherung Hausratversicherung'dan kat ve kat daha iyi. En azından özel şeyleri de ödüyor. Evet. Yani ödemişken arkadaşlar Hauptpflichtversicherung'u tercih edin. Olay bitsin yani. İş, her zaman söylüyorum, iş und meine Familie seçeneği yapın ve olay bitsin. Tüm ailenizi kapsasın yani bu Versicherung. O sebepten hani bunu da değinmiş olalım. Çok önemli bir mevzuydu çünkü. Demin saydıklarım Nebenkosten, sıcak kira, soğuk kira, garaj meselesi. Bunlar bir ev ilanı araştırırken özellikle dikkat etmeniz gereken detaylar. Tabii ki başka detaylar da var ama bunu ancak bir ev görüşmesi yaptıktan sonrasında söyleyebilirim. O yüzden onlara şimdi değinmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, insanlar burada size Mietler Verein diye bir kiracı derneği var. Oraya üye olun diyebilir ama emin olun ki Mietler Verein hiçbir şey yapmayan, tamamen saçma sapan
insanların para kazanmış olduğu bir Evet, ben de öyle düşünüyorum. kiracı derneği gibi bir şey. Yani biz denedik çünkü. Biz bunu denedik arkadaşlar ve bir problem yaşadığımızda herhangi bir şekilde kesinlikle yardımcı olmadılar. Yani benim yapabileceğim şekilde, benim yapabileceğim bir dille hani adamlar benim hakkımı savunmaya çalıştı. Hiçbir türlü yaptırımı olmadı. Mesela en basitinden arkadaşımız, ev sahibi demiş ki bu evi boşaltıyorsunuz, aksi takdirde ben müdahale edeceğim. Hani yazdıkları olay şu, hani sen dağ başında mı yaşıyorsun, burası Almanya Cumhuriyeti diye. Hani bunu zaten sen de yazabilirsin hukuk dilini bilmeden. O sebepten dolayı arkadaşlar Mietververein'den birazcık uzak durun ama Rechtsschutzversicherung, Häufigsversicherung'un dışında arkadaşlar bir de Mietkautionbürgschaft var. Bu da bir çeşit sigorta olayı. Bunda da şu oluyor arkadaşlar. Bunlar ya ev sahibinize bir kefaret yazısı yazıyor ya da sizin yerinize kausyonu ödüyor. Ve siz de bu sebepten dolayı kausyondan yırtmış oluyorsunuz. Başka da bir şey değil. Aslında şöyle, kausyondan evet o yüksek kausyon bedellerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Bunun yerine kendi bütçenizi sarsmayacak şekilde cüzi ödemeler yapıyorsunuz her ay. Taksitlendiriyorsunuz diyelim. Evet. Çünkü gerçekten böyle ev bulma mevzularında en büyük problem bu oluyor. Evet. Eğer ev değiştiriyorsanız mesela şeyi düşünüyorsunuz. Acaba eski ev sahibim bana kausyonun yani depozitomu ne zaman öder? Hani o ödemezse ben nasıl yenisini vereceğim? Yani böyle sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden bunlar için de güzel bir önlem bence. Tabii ki de. Bu arada bu Mietkautionbürgschaft hem sizi hem ev sahibinizi garantiye almış oluyor aslında. Yani ev sahibi için de bu bir garanti. Evet. Yani onun için de pozitif bir şey. Şimdi arkadaşlar, aradığımız evi bulduk. Hayallerim yani bir ev değil, birden fazla ev bulduk, yazdık, iletişime geçtik ev sahipleriyle ve terminleştik mesela bir ev için. Ve evi görmeye gittik. Nelere dikkat etmeliyiz? Yanımızda neler götürmeliyiz? Nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Birazcık bunlardan bahsedelim. Evi hallettik, sözleşmemizi okuduk, her şey yolunda, imzalar atıldı. Belli bir tarih belirlendi, taşınacağız artık. Peki nasıl taşınacağız?